Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biraz açma tadında, biraz pizza tadında çok lezzetli poğaça tarifim var. Yapımı oldukça kolay olan bu poğaça tarifine bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu poğaçayı yaparken ön mayalandırma yapacağız. Yoğurma kabının içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket maya, 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Spatula yardımıyla şeker ve maya iyice eriyinceye kadar karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum. 15 dakika boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi mayamız oldukça güzel bir şekilde gelmiş. Spatula yardımıyla şöyle biraz karıştırıyorum. Tarifimde 1 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifimde 2,5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Bu tarifte bazen 3 su bardağı un kullandığımda oluyor. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun kalanını da koyuyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartarak 1-2 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Hamurumuz oldukça güzel kıvam aldı. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Hazırladığım hamuru toparlıyorum. Tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatıp 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Ben de bu arada diğer malzemeleri hazırlıyorum. Tarifimde 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber ve 50 gram kaşar peyniri kullandım. Biberleri küçük küçük doğradım, kaşar peynirini de rendeledim. Bu arada hamurumuzun da mayası oldukça güzel bir şekilde geldi. İlk olarak hamurumuzun havasını alıyoruz. Eğer mayalı hamurlarınızda hamurun havasını almazsanız mayanın tadını hissedersiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Toparlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Daha sonra rulo haline getiriyorum. Hamuru 6 eşit parçaya böleceğim. Bu hamurdan 6 tane poğaça elde ediyoruz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsinin üzerine koyuyorum. Bu aşamada bezeleri tepsinin içerisine koyarken aralarında büyükçe açıklık bırakmayı ihmal etmeyin.
Beze haline getirmiş olduğum poğaçaları elimle çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerini kapatıyorum. 10 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 10 dakikanın sonunda üzerini açıyorum. Yumurta sarısının içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Poğaçaların havasını indirmeden hafif hareketlerle yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürüyorum. Daha sonra kapya biberlerinden üzerine biraz serpiştiriyorum. Biraz da yeşil biberlerden serpiştiriyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. 50 gram kaşar peyniri rendeledim. Onları da en üste koyuyorum. Poğaçalarımız artık fırına girmek için hazır. 30 dakika boyunca 180 derecelik fırınımızda poğaçalarımızı pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde kızardı. Sizlere bir de bu poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerine koymuş olduğumuz malzemelerle biraz pizza tadında poğaçalarımız oldu. Üstelik yumuşacık. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel poğaçaların son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.